Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte öyle güzel açma tarifi hazırlayacağız ki puf puf kabaran yumuşacık bir açma tarifi olacak. Böyle inanın ki her zaman yapmak isteyeceğiniz ve lezzetine dokusuna hayran kalacağınız bir açma tarifi olacak. Evet, dilerseniz tarifimize geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Öncelikle kabımın içine 2 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Bir paket de kuru maya ilave ediyorum. Karıştıracağım. Sonra ağzını kapatıp bir 10 dakika mayamın aktifleşmesini sağlayacağım. Tamam, yeterli. Ağzını kapatalım, mayamız aktifleşsin. Mayamız aktifleşti. Şimdi diğer malzemelerimizi ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 2 tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını açmalarımın üzerinde kullanacağım. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Burada 6 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden unumuzun kalitesine de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Tamam, bundan başka da un ilave etmeyeceğim. 6 su bardağı unumun 5,5 su bardağını kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim, bilginize. Hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Şimdi ağzını kapatacağım ve sıcak bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz mayasını aldı. Şimdi açmalarımızın şeklini verelim. Hamurumuzun mayasını alıp masamın üzerine birazcık yağlıyorum. Hamurumu üzerine alacağım. Şimdi eşit bezeler haline getirelim. Evet, hamurumu 14 eşit beze haline getirdim. Şimdi burada 100 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum margarinim var. Hemen birer tatlı kaşığı üzerine ilave ediyorum. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış.
Tamam. Şimdi tek tek açmaya başlayalım. Hemen böyle sıvı yağ ile masamın üzerine yağlıyorum ki açarken yapışmasın. Şimdi servis tabağı büyüklüğünde hamurumuzu açacağız. Tamam, yeterli. Şimdi rolü olacak şekilde saralım. Ve bu uç kısmını göbek kısmına yapıştıralım. Şimdi bu ucunu diğer ucunun içine ilave edelim. Pişerken açılmaması için. Parmak uçlarımızla kapatalım ki açılmasın. Bu şekilde. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Hemen bir tane daha açıp göstermek istiyorum. Yine servis tabağı büyüklüğünde parmak uçlarımızla hamurumuzu açıyoruz. Tamam, yeterli. Şimdi yine tekrardan hamurumuzu saralım. Yine uç kısmını hamurumuzun göbek kısmına yapıştıralım. Ve düzleyelim. Hemen bu ucunu diğer ucunun içine ilave ediyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim, bilginize. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi yumurta sarımızı üzerine ilave edelim eşit bir şekilde. Evet, tamam, yumurta sarımı da ilave ettim bütün açmalarımın üzerine. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim altı üstü kızarana kadar. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen bunu da belirteyim. Tepsi mayası yapmıyoruz açmalarımıza, bilginize. Evet, açmalarım pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Hemen bunu da belirteyim. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Şimdi bir 5 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet, 5 dakika dinlendi. Hemen bir tanesini alıp iç dokusuna geçmek istiyorum. Daha sıcak birazcık ama hemen şöyle göstereyim, yakından bakar mısınız? İçi tel tel bir açma tarifi oldu.
Yani gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz kesinlikle. Bakar mısınız? Kesinlikle lezzetine, yumuşaklığına hayran kalacağınız bir açma tarifi oldu. Bundan sonra açma denilince ilk aklınıza gelecek tarif kesinlikle. Bundan emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına belirtirseniz elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz de kanalıma abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve beni de çok mutlu edersiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.